Bir şeyi gerçekten istediğin zaman tüm evren onu gerçekleştirmen için işbirliği yapar. Bu cümleyi daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Peki bu sadece güzel bir temenni mi? Yoksa hayatın işleyişine dair kadim bir sır mı? Bugün Endülüs ovalarından başlayıp Mısır piramitlerine kadar uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk dünyada milyonlarca insanın hayatına dokunan bir hikaye. Paulo Coelho'nun ünlü romanı Simyacı. İlk bakışta bu roman bir çobanın hazine arayışı gibi görünür. Ama aslında çok daha derin bir hikaye anlatır. Her birimizin içinde saklı olan o büyük sorunun hikayesi. Hayattaki gerçek amacımız ne? Coelho buna kişisel menkıbe der. Yani insanın dünyaya geliş sebebi. Eğer hazırsanız Santiago ile birlikte çöle doğru yola çıkıyoruz. Çölün sessizliğini dinleyeceğiz ve belki de evrenin dilini öğrenmeye başlayacağız. Hikayemiz İspanya'da başlar. Ana karakterimiz Santiago adında Endülüs'te yaşayan genç bir çobandır. Santiago koyunlarıyla birlikte Endülüs'ün tepelerinde dolaşır. Günleri basit ama huzurlu geçer. O sıradan bir çoban değildir. Ailesi onun rahip olmasını istese de o, dünyayı tanımak istediği için çobanlığı seçmiştir. Santiago okumayı seven biridir. Dünyayı merak eder. Yeni yerler görmek ister. Koyunlarıyla dolaşmak ona özgürlük verir. Ama bir gece hayatını değiştirecek bir şey olur. Santiago, Endülüs'te eski bir kilisenin harabelerinde uyurken tuhaf bir rüya görür. Rüyasında bir çocuk onu Mısır'a götürür. Ve çocuk, Mısır piramitlerinin yanında gömülü bir hazineden söz eder. Tam hazineyi gösterecekken Santiago uyanır. Başta bu rüyayı önemsemez. Ama aynı rüyayı ikinci kez görünce düşünmeye başlar. Bu bir işaret olabilir mi? Bu sorunun cevabını bulmak için bir falcı kadına gider. Kadın rüyayı dikkatle dinler ve Santiago'ya şaşırtıcı bir şey söyler. Bu rüya gerçek olabilir der. Kadına göre Santiago'nun Mısır'a gitmesi ve piramitlerin yanında hazinesini araması gerekir. Santiago bu fikre pek inanmaz. Ama rüya da zihninden bir türlü çıkmaz. Elindekini yani koyunlarını bırakıp bilinmeyene gitmek korkutucu gelmekte. Kalmak ve gitmek arasında seçim yapamamaktadır. Tam vazgeçecekken bir gün kasabada karşısına gizemli bir yaşlı bir adam çıkar. Bu adam sıradan biri değildir. Kendini Salem kralı olarak tanıtır. Santiago başta bunu ciddiye almaz. Ama yaşlı adam Santiago'nun hayatı hakkında kimsenin bilmemesi gereken şeyleri anlatınca genç çoban şaşkına döner. Yaşlı adam ona önemli bir şey anlatır. Her insanın bir kişisel menkıbesi vardır. Yani her insanın dünyaya gelişinin bir amacı vardır. Ama çoğu insan büyüdükçe hayallerinden vazgeçer. Korkular yüzünden, alışkanlıklar yüzünden ya da başkalarının beklentileri yüzünden. Yaşlı kral Santiago'ya şöyle der: bir insan bir şeyi gerçekten isterse, evren de ona yardım eder. Bu söz Santiago'yu derinden etkiler. Kral ona 2 küçük taş verir. Bu taşların adı Urim ve Tumim'dir. Kararsız kaldığında bu taşlar ona yardımcı olacaktır. Bu karşılaşma, Santiago'nun hayatındaki dönüm noktası olur. Genç çoban artık kararını verir. Hazinesini bulmak için yola çıkacaktır. Santiago koyunlarını satar ve parayla Afrika'ya gitmek için yola çıkar. İlk durağı Fas'ın Tanca şehridir. Ama burada büyük bir talihsizlik yaşar. Tanıştığı bir adam ona yardım edeceğini söyler. Sonra da Santiago'nun tüm parasını çalar. Bir anda Santiago yabancı bir şehirde parasız ve yalnız kalır. Bu onu çok üzer. Bir an için geri dönmeyi düşünür. Keşke koyunlarımla kalsaydım diye düşünür. Ama sonra önemli bir şey fark eder. Eğer şimdi vazgeçerse hayatının geri kalanında hep pişman olacaktır. Bu düşünce onu yeniden ayağa kaldırır. Santiago karnını doyurmak için iş ararken bir kristal dükkanına girer. Dükkanın sahibi yaşlı bir adamdır ve işleri pek iyi değildir. Santiago yaşlı adama dükkanın camlarını temizlemeyi teklif eder. Dükkan yeniden düzenlenip temizlikten sonra müşteriler artar. Dükkan sahibi şaşırır ve Santiago'yu yanında çalıştırmaya karar verir. Santiago sadece çalışmakla kalmaz. Yeni fikirler de getirir. Örneğin, kristal bardaklarda çay satma fikrini ortaya atar. Bu fikir çok başarılı olur. Dükkanın işleri hızla büyür. Santiago burada çalışırken hayatla ilgili önemli bir şey öğrenir.
İnsanların çoğu hayallerini gerçekleştirmekten korkmaktadır. Dükkan sahibi de böyle biridir. Onun en büyük hayali Mekke'ye gitmektir. Ama bunu yapmaz. Çünkü hayalinin gerçekleşmesinden korkar. Eğer hayali gerçekleşirse hayatında yaşayacak başka bir şey kalmayacağından endişe eder. Santiago, tüccarın bu korkusunu gördükçe kendi hayaline daha sıkı sarılır. Ona göre hayaller gerçekleştirilmek içindir. Bir süre sonra Santiago yeterince para biriktirdiğinde Endülüs'e dönüp tekrar koyun almak yerine çölü geçip piramitlere gitmeye karar verir. Çünkü o evrenin dilini yani işaretleri okumayı öğrenmeye başlamıştır. Bir yıl önce başladığı yolculuğa devam edecektir. Santiago bir kervana katılır. Amaç Sahra çölünü geçmektir. Bu yolculuk uzun ve zorludur. Kervanda birçok farklı insan vardır. Bu insanlar arasında Santiago'nun dikkatini çeken biri olur. İngiliz bir adam. Bu adam simya öğrenmektedir. Simya, o çağlarda metalleri altına çevirme ve ölümsüzlük iksirini yani filozof taşını bulma amacıyla deneme yanılma yöntemlerine dayalı olarak yapılan, bilimsel temelleri olmayan, mistik ve kimyasal bir ön çalışmadır. Ama aynı zamanda evrenin gizli bilgilerini anlamaya çalışan bir disiplindir. İngiliz adam gerçek bir simyacıyı aramaktadır. Santiago bu fikirden etkilenir. Yavaş yavaş şunu fark etmeye başlar. Dünya bir dil konuşur ama bu dil kelimelerden oluşmaz, bu dil işaretlerden oluşur. Ve bu işaretleri anlayan kişi evrenle uyum içinde yaşayabilir. Uzun bir yolculuktan sonra kervan büyük bir vahaya ulaşır. Burası çölün ortasında büyük bir yerleşim yeridir. Burada Santiago'nun hayatı tekrar değişir. Çünkü Fatima adlı genç bir kadınla tanışır. Santiago onu gördüğü anda aşık olur. Fatima da Santiago'nun kaderini arayan biri olduğunu hisseder. Santiago ilk kez ciddi bir ikilem yaşar. Bir yanda aşk, diğer yanda hayali. Ama Fatima ona önemli bir şey söyler. Gerçek sevgi, bir insanın kaderini takip etmesine engel olmaz. Bu söz Santiago'ya güç verir. Vahada Santiago gizemli biriyle tanışır. Bu kişi çölün simyacısıdır. Simyacı Santiago'nun aradığı kişidir. Simyacı Santiago'nun sorularına hazır cevaplar vermez. Onun yerine kendi kalbini dinlemeyi öğretir. Simyacıya göre insan kalbi en iyi rehberdir. Santiago simyacıyla birlikte tekrar çöle çıkar. Bu yolculuk onun için bir eğitim gibidir. Simyacı ona evrenin işaretlerini okumayı öğretir. Doğayı anlamayı öğretir. Ve en önemlisi kendi korkularıyla yüzleşmeyi öğretir. Santiago zamanla değişir. Daha güçlü olur, daha bilge olur. Uzun ve zorlu yolculukların ardından Santiago sonunda Mısır'a ulaşır ve piramitleri görür. Hayatının en büyük hayaline ulaşmıştır. Ama tam hazineyi ararken haydutlar tarafından yakalanır. Onu döverler ve hazine aradığı için onunla alay ederler. Haydutlardan biri ilginç bir şey söyler. Bir zamanlar o da bir rüya görmüştür. Rüyasında İspanya'da eski bir kilisede hazine olduğunu görmüştür. Ama buna inanacak kadar aptal olmadığını söyler. Santiago bir anda dona kalır. Çünkü bahsedilen kilise onun yolculuğa başladığı kilisedir. Santiago hemen İspanya'ya geri döner. Eski kiliseye gider ve ağacın altını kazmaya başlar. Bir süre sonra bir sandık bulur. Sandığın içinde altınlar, değerli taşlar vardır. Gerçekten de bir hazine vardır. Ama Santiago'nun kazandığı şey sadece bu değildir. Asıl hazine onun çıktığı yolculuktur. Bu yolculuk sayesinde Santiago kendini keşfetmiştir. Dünyayı anlamış ve kendi kaderini bulmuştur. Simyacı bize önemli bir şey anlatır. Her insanın bir hayali vardır. Ama çoğu insan bu hayalin peşinden gitmez. Çünkü korkar. Başarısız olmaktan korkar. Değişmekten korkar. Ama Santiago'nun hikayesi bize şunu hatırlatır. Eğer bir insan gerçekten isterse, evren onun yolunu açabilir. Önemli olan o ilk adımı atmaktır. Santiago, arayışın sembolüdür, her birimizdir. Hayalleri olan ama başarısızlık korkusuyla geri çekilen tarafımızdır. Onun yolculuğu, fiziksel bir yolculuktan ziyade bir içsel uyanıştır. Çobanlık da konfor, tüccar ile duraklama ve simyacı, bilgelik aşamalarından geçerek olgunlaşır. Kristal tüccarı,
Hayalleri olan ama onları gerçekleştirmekten ziyade onlara sahip olma fikrini seven insandır. Hayali gerçekleştirdiğinde yaşama amacının biteceğinden korkar. Çevremizde bir gün şunu yapacağım deyip hiçbir zaman yapmayan o tanıdık bir yüzdür. İngiliz, teorik bilgi tuzağıdır. Hayatı sadece kitaplardan öğrenmeye çalışan, tecrübenin ve işaretlerin gücünü azımsayan kişidir. Simyacı ona eylemde bulun der. Çünkü simya, bir şeyi başka bir şeye dönüştürmek değil, insanın kendini dönüştürmesidir. Fatima ise destekleyici aşktır. Fatima, gerçek sevginin insanın önünde bir engel değil, bir liman olduğunu temsil eder. Santiago'yu serbest bırakarak onun kendini bulmasına izin verir. Çünkü o bilir ki kaderleri bir olmak varsa mutlaka birleşeceklerdir. Eğer bu tür hikayeleri ve dünya edebiyatının unutulmaz eserlerini dinlemeyi seviyorsanız, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü bu kanalda dünya edebiyatının en etkileyici romanlarını birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Ve unutmayın, bazen insanın aradığı hazine dünyanın uzak bir köşesinde değil, kendi yolculuğunun içinde saklıdır.